Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro ve bugünkü videomuz sonunda süvarilerimiz geldi. Ve bu süvari komutanlar nasıldır? Gerçekten meta'ya giriyorlar mı? Yani neler yapılabiliyor yani bu komutanlarla birlikte hepsini teker teker size anlatırım. Ama anlatmadan önce bu videoya bir beğeni atın arkadaşlar ve abone olun. 40 bin abone özel çekilişimiz var. Vallahi emek var burada. Yani bir beğeni atmak veya abone olmak o kadar zor değildir. Her ikisi de ücretsizdir. Çekilişe de katılmak isterseniz bu kanala Karo Rock ve Instagram sayfamıza abone olursunuz ve videoların altında yorum yazarsanız kazanma şansınız çok daha yüksek olacak. Geçelim bu bakalım iki komutan nelerdir? Önceki komutanlarımız tabii ki açık alan ve Suare'de zaten Suare'lerden bahsedersek açık alan gelmişti, bir de garnizon gelmişti. Bu seferde de bir açık alan geliyor, bir de tabii ki rally komutanı geliyor arkadaşlar. Bunu size söylüyorum. İlk başında ben açık alandaki komutanı inceleyeceğim. Açık alandaki komutanlar tamamen zaten çarktan geliyor. O yüzden herkes alabiliyor. Ivan 4. Ivan 4 tipinde fotoğrafından belli. Zaten Rus bir komutanıdır arkadaşlar ve buradan duruyor. Suvara, Versibility yani açık alan ve combo yetenek ağaca sahiptir bu komutanımız. Oldukça tipi güzeldir ve altın kaplaması falan filan gibi yani güzel bir tipi var mı? Vardır arkadaşlar. Ben beğendim. Biraz daha fazla William Valance'a benziyor. Ben bunu da size söyleyeyim. Geçelim bakalım beceriler nelerdir. Hadi bakalım, umarım çok sağlam bir komutan yapmışlardır arkadaşlar. Onu da size söylemek istiyorum. Şimdi geçelim bir başında komutan becerileri. Fil dişi taht. Fil dişi taht komutanın birinci becerisidir. Aslında öngörüm veya her şeyi buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Görebiliyoruz derken en önemli becerilerden birisi birinci beceridir. Fil dişi taht. Hedef turu etki alanı, yani alan hasarı vardır. Alan etkili alan hasarı vardır arkadaşlar ve öfke gerekmesini zaten genel olarak bütün komutanlar artık 1000 öfkeye gerekiyor yani aktif beceri kullanması için. Peki bu komutandan neler var? Yelpaze şeklinde en fazla 3 düşman birliğe karşı 2 combo saldırı başlatıyor. Çok basit bir şekilde yelpaze şeklinde Santuz'u, Guan Yu gibi vesaire bu yelpaze şeklinde vurduğunda 3 düşmana 2 combo saldırı hasarı başlatıyor. Hasar faktörü 1400 arkadaşlar, onu da size söyleyeyim. Her ek hedefe de verilen hasarı %15 azaltıyor. Yani 3 düşmandır. Birincisi 1400, ikincisi 1400'ün %15'i kesiliyor. Üçüncüsü de o geri kalanın %15'i tekrardan kesiliyor arkadaşlar. Ve buradan da diyor ki Çar otoritesinin tüm yüklerini tüketir ve Çar kararnamesinden rastgele iki altı arası tabii ki güçlendirme etkisi alıyor. Yani diyor ki ya 2 almıyor ya 6 almıyor, 2 alıyor, 3 alıyor, 4 alıyor, 5 alıyor, 6 alıyor, yani bunları alacak arkadaşlar, size söyleyeyim yani. Peki Çar otorite nelerdir? Onları da hepsini teker teker size söyleyeyim. Ya da Çağrı kararnamesinden de aynı şekilde söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden ben size söyleyeceğim bunları. Ve burada neler yazıyor bakalım şimdi. Ee, 2 ara 6 arasında alıyor 5 saniye boyunca. Yani diyor ki 5 saniye boyunca 2 6 arasındaki buff'ları ben alıyorum 5 saniye boyunca. Ancak diyor ki tüketilen her çar otoritesi Yuku için güçlendirme etkisinin süresi 1 saniye artar. Maksimum artışı 5 saniyedir. Yani şimdi burada diyor ki 5 saniye boyunca oluyor. Peki buradaki bu komutanın becerileri full olduğu için 5 saniye boyunca yazıyor mu? Yoksa 1 saniyeden başlıyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 mi oluyor? Maksimum 5 oluyor. Bak bu önemlidir şu an. Burada tamamen buna, yani diyor ki ilk başında bunu yapıyor. Çar otoritesinin tüm yüklerini tüketir ve Çar kararnamesinden rastgele 2-6 arasındaki güçlendirme etkisini alıyor. 5 saniye boyunca. Bu diyor ki 5 saniye boyunca alıyor. Ama tüketilen her Çar otoritesi yüklü için güçlendirme etkisinin süresini 1 saniye artar. Ama sadece Çar otorite arkadaşlar, onu da size söyleyeyim. Çar otorite nereden geliyor, bunu da size anlatırım arkadaşlar. 1 saniye artar, maksimum 5 saniye. Peki
Bunlar nelerdir ya, neler vardır burada ben size söyleyeyim. İlk başında birkaç tane temel bufflarımız buradan oluyor. Yani bunları ben size anlatmam gerekiyor. Çağrın fermanı arkadaşlar, çağrın fermanı, bakın bunlar hepsini diğer becerilerden geliyor arkadaşlar ve bu beceriden geliyor yani. Burada şimdi bunlar tek olunmuyor. Hangi beceri nereden tetikleniyor ben size söyleyeceğim. İlk başında becerileri okumamız gerekiyor ama. Çağrın fermanı aşağıdaki etkileri vardır. Yani etkiler burada bunlardır arkadaşlar. 2-6 arası ya diyor. Öfke patlaması. Normal hasara %3 daha fazla hasar veriyoruz. Normal hasara %3 daha fazla hasar vermemiz bu gerçekten çok yüklü bir rakamdır. Yani birincisi buradan tamam kazanmış. Birinci beceri buradan tamamen fulldür. Öfke kalp. Yani %5 daha fazla öfke hızı kazanıyor. Yani daha fazla bir şekilde, daha hızlı bir şekilde öfke dolduruyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Peki öngörülü beceri hasarından %5 daha az etkilenirsiniz. Bunu da bakacağız arkadaşlar. Dayanıklık %3 daha az hasar alın arkadaşlar. Ve fethi çar otoritesini kazandığında %25 şansla ek bir çar otoritesi kademesi daha kazanır. Bekleme süresi 3 saniye. Tamam. Ve buradan da karar. Temel saldırılara başlattığında ek bir combo saldırı gerçekleştiğini, hasar faktörünü 200. Bekleme süresi de 5 saniye. Yani burada ya 200 hasar faktörü veriyor ki 1600 oluyor. Ya %25 şansla ek bir çar otoritesini kazandırıyor. Ya %3 daha az hasar alıyor. %5 öfke hızlandırma dolduruyor rahat bir şekilde ve %3 daha fazla hasar veriyor. Yani burada 6 tane buff vardır arkadaşlar. Ben bunları size söyleyeyim. Ama çar otoritesi nereden tek geliyor arkadaşlar? Yani bu diğer beceriden geliyor. Ya hatta buradan da ekstra bir saldırı başlattığımızda olacak. Diğer becerileri de bir okuyalım. Sonra buraya gelelim, ben bunu size tamamen anlatırım. Yani öyle bir şey yapmışlar ki IQ'yu 500'e yüklemen lazım arkadaşlar. IQ'yu 500 seviyede biz kullanmamız lazım. Altın kaplamalı eğer bir komutan birliği haritadaysa birliği %10 saldırı, oğlum %50 savunma mı? Oğlum %50 savunma ne lan? Ve %15 intikal hızı kazanıyor. Tamam abi, harbiden Suarez savunmasına ihtiyacı vardır yani %50 abi, %15'ler 20'ler 30'lara başlıyoruz, biz %50 savunma görüyoruz oğlum, bu çok büyük bir rakam ya. %50 de savunma ve %15 yürüyüş hızını kazanıyor. Tamam, eğer birliğinde sadece süvariler varsa %10 daha az ciddi yaralanma, yani ağır yaralanmaya alıyoruz. %10. Abi bir şey söyleyeyim mi? İkinci becerisi birinci becerisinden daha kırık lan. Molodi'de Zafer. Diyor ki eğer bu komutan bir saha birliğindeyse, eğer birlik tek bir turda mevcut hedef birliğe karşı birden fazla temel saldırı gerçekleştirirse ilk saldırıdan sonra her ek temel saldırı 15 öfke ve bir çar otoritesinin yakını kazanıyor arkadaşlar. Şimdi buradan da tamam mı yığını kazanıyor. Yani 15 öfkeyi veriyoruz. 15 öfke alıyoruz arkadaşlar ve bir çar otoritesi yığını kazanıyor. Birliğe sahip olduğunda her çar otoritesinin yığını için fil dişi tat %5 daha fazla hasarı verir. Bu da maksimum %15'lik bir bonus sağlar. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bak, eğer birlik tek bir turda mevcut hedef birliğe karşı birden fazla temel saldırı gerçekleştirirse ilk saldırıdan sonraki her ek temel saldırıya 15 öfke ve bir çar otoritesi yığını kazanıyor. Burada çar otoritesinin yığını nereden geliyor? Bu beceriden geliyor arkadaşlar. Ben bunu size söyleyeyim. Yığını kazanıyor. Birliğe sahip olduğunda her çar otorite yığının için fil dişi taht %5 daha fazla hasar veriyor. Ve bu da maksimum %15'lik bir bonus sağlanıyor. Aktif beceri hasarını %5 de veriyor abi. Burada %5. Oğlum bu ne ya?
Ama aktif beceri hasarında bak bonusu da %15'e kadar. Bir şey söyleyeyim mi? Melodi Zafer şimdi üçüncü becerisi direkt birinci becerinin, bak burada ne diyor? Bakın burada ne diyor? Çar otoritesinin tüm yüklerini tüketir. Çar otorite, buradaki çar otoritedekiler bak burada %15 öfke kazanma hızı vardır ya. Orada 15 öfke oluyordu. Buradan da %5 öfke kazanma hızı oluyor. Yani 15 öfkeden de 15 öfke %5 de öfke hızı kazanıyor. %5'lik bak, %5'lik de %15'e kadar aktif beceri hasarı yükseltiyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Üçüncü beceri, abi bir şey söyleyeyim mi? Yok abi ya. Öyle bir şey yok ya. %15'lik daha fazla hasar veriyor lan. Fil dişi tahtın %5 daha fazla. Abi birliğe sahip olduğunda her çar otoritesine. Yani burası zaten burada alıyor abi. Ve buradan diyor ki eğer bu komutan bir sahada birlikteyse, tamam mı? Burada çar otoritesini ilk saldırıdan. Peki ilk saldırılar şimdi nereden geliyor? Onları da size söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben size söyleyeyim, tamam mı? Bütün becerilerden geliyor zaten da. Şimdi burada bu üçüncü becerisi de gerçekten çok sağlamdır ki üçüncü beceri birinci beceriyi destekliyor. Şimdi kaç beceri okuduk? Bu bir. Bu iki, bu üç. Üç beceride böyle şaşırdık. Abi. Şimdi Opriçinki operasyonlar. Eğer bu komutan bir sahada yani açık alandaysa süvari birliklerinin %30 sağlık kazanıyor. Savaşa girdiğinde çağrım fermanında rastgele 2-6 arasındaki güçlendirme etkisini alırsınız. Bu bir binadan ayrıldıktan 10 saniye sonra bu etki 60 saniyede bir kez tetiklenebiliyor. Yani bir binaya girdiğimizde kaynaklar da oluyor mu? Olamaz. Bayraklar oluyor, garnizonlar oluyor, şehrimizde ya başka şehirlere geliyor. 60 saniyede bir çağrım fermanı geliyor. Şimdi otoriteyi üçüncü beceriden getiriyor arkadaşlar. Çağrım fermanı da buradaki becerilerde. Çağrım fermanı da buradan bu beceriyi kullanıyor ya. Buradan geliyor opriçniki operasyonlardan geliyor arkadaşlar. Ve 10 saniye sonra bu etki 60 saniyede bir kez tetiklenebiliyor. Tamam. Combo saldırı hasar, ama bir dakika, bir savaşa girdiğinde çağrım fermanında rastgele 2-6 arası güçlendirme etkisini alırsanız bir binadan ayrıldıktan 10 saniye sonra, yani biz binaya ayrıldık ya, 10 saniye sonrası, tamam. Bu etki 60 saniyede bir kez tetikleniyor. Tamam. Combo saldırı hasarı verirken birliğin hedef birliğe 4 saniye süren korku etkisi uygulanma şansını %30 sahiptir. Korku etkisine maruz kalan hedefler %30 saldırı ve %20 yürüyüş. Abi bu ne ya? Oğlum, combo saldırı hasarı zaten veriyoruz. Combo saldırı hasarını biz burada veriyoruz abi. Tamam mı? Combo saldırı veriyoruz biz. Hatta buradanki arkadaşlar combo saldırı hasarı buradan verdik. Ekstradan combo saldırı hasarı da buradan da 200 verecek. Ve bu 200 combo saldırı hasarı abi buradan geliyor. Tamam mı? Buradan bakalım çağrım fermanındaki aşağıdaki etkileri içermekte. Bak burada şimdi çağrım fermanı neler var? Öfke parası normal hasara %3 daha fazla hasar veriyoruz. Tamam, bunu biliyoruz. Öfkeli kalp %5 daha öfke kazanıyoruz. Öngörülü beceri hasarından %5 daha az et, etkilersiniz. Dayanıklılık %3 daha az hasar alın. Fetih çar otoritesini kazandığında %25 şansla ek bir çar otoritesinin KDM'sini daha fazla daha kazanır. Bekleme süresi 3 saniye. Karar temel saldırı başlattığında ek bir combo saldırı başlatan hasar faktörü 200 bekleme süresi vardır. Abi bir şey söyleyeyim mi? Birinci beceri bir canavardır ki bu beceri yeterlidir yani açık alana. Bu komutan 5-1-1, 5-5-1-1. En önemlisi 5-5-5-1. Abi 5-5-5-5 tamam mı? Her türlü çalışıyor. Peki şeyi nedir? Ve ilk çağrı yani uzmanlık becerisi. Bu komutan birliği aynı anda çağrın kararnamesinden 4 veya daha fazla güçlendirme etkisine sahip olduğunda 15 daha fazla combo saldırı hasarı verir. Fil dişi tat sırasında 3'ten fazla çar otoritesini tüketilirse her ek yığın
ek bir güçlendirme sağlar. Abo! Zaten 2-6 arası biz güçlendirme alıyorduk. Diyor ki burada, tamam mı, bak. Bir komutan birliği aynı anda Çar'ın kararnamesinden 4 veya daha fazla. Zaten biz 4 veya daha fazlasını yani 3. 4. becerisinden ve 3. becerisinden yani alıyoruz abi, alıyoruz buradan. 4 tane beceri rahat bir şekilde bunlardan 4 tanesini alıyor bu komutan. Çünkü her türlü şey var. Bak, ek hasar faktörü var. Bu ek hasar faktörü, tamam mı? Buradan da arkadaşlar süvari saldırı bonusu vardır. Süvari savunma yürüyüş hızı ciddi aralanması vardır. Becerileri de kullanıyor arkadaşlar. 4. becerisinden değil, uzmanlık becerisi de diyor ki bu komutanın birliği aynı anda Çağrı'nın kararnamesinden 4 veya daha fazla güçlendirme etiketlerse sahip olduğunda %15 daha fazla combo saldırı hasarı verir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ya combo saldırı hasarı da %15, yani burada 1400, buradan da 200 alıyor, 1600. Yani toplamı %15 de buradan alıyor abi. 1750, 1800 de falan geliyor lan. Uzmanlığı ile beraber. Fil dişi tahtın sırasında 3'ten fazla çağır otoritesi, tamam mı? Fil dişin tahtından bak diyor ki burada 3'ten fazla çağır otoritesi. Zaten çağır otoritesi buradan geliyor abi. Tamam mı? Buradan geliyor. Buradan kolay kolay bir şekilde veriyor arkadaşlar. Tamam mı? 3'ten fazla çar otoritesi tüketilirse her ekin ek bir güçlendirme sağlar. Yine de bu güçlendirmeleri tekrardan veriyor. Abi şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Kinshi ciddi anlamda çok güçlüdür. Çok güçlüdür. Hayvan heriftir. Ancak bu komutan var ya abi, bilmiyorum yani, %50 savunma, %30 sağlık, %15 saldırı, combo saldırı bonusu. Abi yani buradaki %5 öfke kazanma hızı. Buradan da 15 öfke veriyor. Aktif beceri hasar bonusu %15'e kadar yükseliyor. Buradan Melodi Zafer. Ve bu da aslında birinci beceriyi tetikleniyor. Ya bu komutan bir felakete dönüyor yani. Bu komutan ciddi anlamda bir felakete dönüyor. Hatta böyle bir şekilde söyleyeyim. Achilles Gamgam, Arthur Pendragon bu komutanla beraber çok acayip oluyor. Hatta böyle bu komutanı tek başına kullanırsan abi, Arthur Pendragon Achilles'tan devam edebiliriz. Tamam mı? Arthur Pendragon Achilles'tan devam edebiliriz arkadaşlar. O kadarı söyleyeyim size. Gamgam bu komutan. Gamgam da %40 savunmayı kırıyor ya. Yani bir felakete dönüyor. Ben size böyle bir şekilde söyleyeyim. Hatta buradan böyle direkt buraya gelirsek arkadaşlar. Burada ne diyor arkadaşım? Ben size söyleyeyim. 1400 combo saldırı hasarı. %20 intikal hızı, saldırı, sağlık, tamam mı? Buradan combo hasar bonusu, beceri hasar bonusu da %15. Öfke azaltması 100 burada. Ve buradan da Achilles'tan da zaten burada öfke kazanıyordu. Nereden? Öfke kazanma hız bonusu da %10 vardır arkadaşlar. Burada %10 öfke kazanma bonusu var. Buradan da hani neredeydi? Burada. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben yani dilim döndü. Buradan da öfke artışı vardır. %15, tamam mı? Birinci becerisinden de zaten gördüğünüz gibi buradan da %5 öfke kazanıyor arkadaşlar. Oradan da 15, %10 da oradan %15 oluyor. Yani bir felakete dönüyor. Yani bu komutan Ivar 4 Achilles artık Suare'nin hası oluyor bence. Açık alanda tek kıta oynamak istiyorsunuz. Arthur Pendragon, Achilles, Gamgam bu komutan biraz daha tank, biraz daha sağlam bir şekilde oluyor ve ciddi anlamda çok büyük bir farklar yaratıyor. Yani bu komutan ben size hiçbir şekilde anlatamıyorum. O kadarı söyleyeyim. Alın, güle güle kullanın. Suare'nin bugüne kadar görmediği bir komutanı görüyor bence. Yani o kadarı söyleyeyim. Her beceri birinden bağlı. Yani tabii ki bu komutan geldiğinde biz fulleriz inşallah. Açık alanda bir komutanı fulleriz ve sonra da deneyeceğiz. Ancak bir şey söyleyeyim mi? Yani %100 herkes bunu komutanı fulluyor. Yani fulllemeyen bir kişi kalmayacak, ben size söyleyeyim. Sonraki komutanımıza bakarsak buradaki William Marshall Suara Rally combo yetenek ağaca sahiptir. Eğer ki hala bir videoya bir beğeni atmadıysanız bir beğeni atarsanız sevinirim.
Mevcut şampiyon. Hedef türü etki alanı, o da alan hasarı vardır. Öfke gerekmesini bil. Yakındaki en fazla 3 düşman birliğe karşı combo saldırı başlatıyor. 3 düşmana arkadaşlar. Hasar faktörü 1, 1000. Her hedefe verilen hasarı %15 azaltıyor. Vurulan birliğin yürüyüş hızını %25 ve aldığı iyileştirmeyi 3 saniye boyunca %25 azaltır. Düşmanın yani aldığı iyileştirmeyi 3 saniye boyunca %25 azaltıyor. Sonraki 2 saniye içinde her saniyede bir combo saldırı daha başlatır. 900 ve 800. Her hedefe verilen hasarı %15 azalıyor. Yani bu beceri şu an combo saldırı hasar faktörü 1000, %25. İntikal hız azaltması var düşmana. %25 de iyileştirmeyi süresini düşürüyor. Combo saldırı hasar faktörü 2 kere daha vuruyor 2 saniye içinde. Birisi 900, birisi 800 ama verilen hasarlarda yani açık alandaki eğer ki birisi bunu sorarlarsa onlar da sağlam bir şekilde hasarı alıyor. Yani 800 ve 900 az buz bir şey değildir, ben size söyleyeyim ha. Birinci becerisi iyidir ama böyle uah der miyiz diyemeyiz. Eğer ki bu mesela bu daha fazla olsaydı evet 1000 ama azdır yani. Leon'un mastası bu komutan süvari birliklerinin %35 saldırı ve %20 intikal hızını kazanıyor. Komutan bir toplanma saldırısına önderlik ediyorsa toplanan ordu her temel saldırı başlattığında veya temel saldırı vurduğunda 10 adet sarsılmaz ruh yükü kazanır. Toplanan ordu en fazla 100 adet sarsılmaz ruh yükü sahip olabilir. Kazanılan her 40 adet sarsılmaz ruh yükü için 3 saniye boyunca %20 savunma. Ama bir şey söyleyeyim mi? Burada komutan toplama saldırısına önderlik ediyorsa toparlanan ordu her temel saldırı başlattığında veya temel saldırıya vurduğunda 10 adet sarsılmaz ruh. Tamam. Toplanan ordu en fazla 100 adet sarsılmaz ruh yüküne sahip olabilir. Kazanılan her 40 adet sarsılmaz ruh yükü 3 saniye boyunca %20 savunma kazanıyor. Aslında bu güzel. Ama burada intikal hızı, abi bu kadar intikal hızı bir rally komutanı vermek pek mantıklı değil yani. Kralın etkisi, eğer bu komutan birliği bir şehire veya kaleye saldırıyorsa %10 daha az hasar alıyor ve süvari birlikleri okçu birliklerinin %20 daha fazla hasar veriyor. %25. Temel saldırıların %30 şansı ile hedefin birliğini savunmasını 5 saniye boyunca %10 azaltıyor. Bu etki en fazla 3 kez tetiklenebilir ve her yeni birikim kazandığında süresi sıfırlanır. Hasar azaltması %10. Buradan da %20 savunma bonusu vardır. Oğlum bu ne ya? Bu komutanlar niye bu kadar kırıl lan? Harbiden kırık komutan yapmışlar ya. Tamam, garnizondaki o kadar ahım şahım değildir ama bir bakalım. Konut Mareşal. Başlatılan her 8 temel saldırı karşı saldırı için bu komutan birliği en az 80 sarsılmaz ruha sahipse 80 sarsılmaz ruh yükü anında tükettik. Yakındaki en fazla 3 düşman birliğe karşı bir combo saldırı başlatır. Hasar faktörü 400. Her ek hedefe verilen hedefe hasarının %15 azalıyor. Bekleme süresi 5 saniye. Ve tapınak şövalyesi de bu komutan birliği sarsılmaz ruhu özelliğinin maksimum seviye ulaştığında anında 30 öfke kazanır ve 5 saniye boyunca %15 daha fazla combo saldırı hasarı ve %10 daha fazla karşı saldırı hasarı veriyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ciddi anlamda süvarileri kırık yapmışlar bu sefer. Yani bu komutan şimdi abi süvarilere geçelim. Bekleyin. Tamam, şu ana kadar Atilla iş yapıyordu. Sağlam iş yapıyordu. Yapıyordu abi. Şimdi buradan biz neyi göreceğiz biliyor musunuz? Burada ne veriyor? 1000 combo saldırı hasar faktörü. %15 intikal hızı, saldırı bonusu %20, savunma bonusu %30, %10 combo saldırı bonusu, %10 normal hasar bonusu, 700 combo saldırı hasar faktörü ve buradan da diyor ki bu komutanın iki kıtasa bir kıtada saldırıyorsa etkin beceri hedef 2 saniye boyunca yuma etkisi uygulanır. Bir şey söyleyeyim mi? Ya Atilla bir tık daha gidişat. Ama o kadar da değil yani. Artık Atilla'yı swarmlamaması için yani Atilla'yı seviyorlardı. Swarmlamaması ve becerileri gerçekten çok güzeldi yani burada. Ama artık Atilla yani devri tamamen bence bitiyor.
bence tamamen bitiyor Atilla ve buradan artık yani bu komutanı göreceğiz arkadaşlar. Maraşel'i artık takır takır görebiliyoruz yani William Maraşel'i. William Maraşel Atilla'yı rahat bir şekilde görebiliyoruz açık alanda. Hatta bunu Atilla ile beraber kullanırsan artık kimse bunlara swarmlamayı boş ver. Yakından bile geçmiyor. Swarmlanırsa karşı saldırıyı da kazanıyor hem de 3 kıtaya da düşmana vuruyor. Yani bu iki komutanı harbiden sağlam yapmışlar abi. Ama bu komutan açık alanda değildir. Sadece garnizonlar, balinalar ve krakenler fullliyorlar. Yani rally lideri ve garnizonu değilsin bu komutanı işe yaramaz. Ama diğer komutan hanedana hoş geldi. Kimse bunları yani kimse kolay kolay bu yeni süvari komutanı hiçbir şey yapamaz abi. Size söyleyeyim ben. Ivar 4-1 efsanedir. Bunun üstünde sizin düşünceleriniz bu komutanın hakkında nelerdir yorumlarda yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.